Elif'in mutfağına hoş geldiniz. 1 adet orta boy havuç ve 1 adet orta boy kabak kullandım. Videoda gördüğünüz gibi havucu küçük küpler halinde doğradım. Ve yine aynı şekilde kabağı da küçük küpler halinde doğrayalım. Bir parça tavuk bonfileyi de yine aynı şekilde küçük küpler halinde doğrayalım. Tencereye 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alalım. Üzerine doğradığımız tavuğu ekleyip yüksek ateşte kavuralım. Gördüğünüz gibi tavuğun rengi döndü ve tavuk kendi suyunu bıraktı. Bırakmış olduğu suyun tamamını çekene kadar kavurmaya devam edelim. Daha sonra önceden doğradığımız sebzeleri üzerine ekleyelim. Birkaç dakikada sebzelerle birlikte kavurmaya devam edelim. Daha sonra üzerine 1,5 litre yaklaşık 7 su bardağı kadar sıcak su ekledim. Çorbamızı kısık ateşte sebzeler yumuşayana kadar pişmeye bırakalım. Ben kısık ateşte yaklaşık 15 dakika kadar pişirdim. Sebzeler yumuşadı. Üzerine 2 dolu yemek kaşığı arpa şehriye ekleyip karıştıralım. Kısık ateşte şehriye yumuşayana kadar yaklaşık 10 dakika daha pişirmeye devam edelim ve bu sırada çorbamızın terbiyesini hazırlayalım. Ayrı bir kabın içerisine 1 su bardağı yoğurdu alalım. Üzerine 2 yemek kaşığı fazla tepeleme olmasın un ekleyelim ve 1 çay bardağı suyu yavaşça üzerine dökerek tel çırpıcıyla karıştıralım. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar iyice karıştıralım ve şehriyeler de pişti. Kaynamakta olan çorbanın suyundan birkaç kaşık kadar terbiyenin üzerine alıp karıştıralım. Terbiye ılındıktan sonra yavaşça çorbamıza ekleyelim ve sürekli karıştıralım. Çorba kaynayana kadar sürekli karıştırmaya devam edelim. Bu aşamada çorbanın kıvamını ayarlayalım. Kıvamı koyuysa dilediğimiz kıvama gelene kadar sıcak su ekleyelim. Ben biraz daha sıcak su ekledim. Çorba kaynamaya başladıktan sonra üzerine 1 tatlı kaşığı kadar tuz, yarım çay kaşığı kadar karabiber ekledim. Güzelce karıştıralım. 2-3 dakika daha kısık ateşte pişirmeye devam edelim ve bu sırada çorbamızın üzeri için yağını hazırlayalım. 1 yemek kaşığı kadar tereyağı eritelim. Üzerine 1 dolu tatlı kaşığı nane ekleyip hemen karıştırarak ocaktan alalım, nane yanmasın ve naneli yağı çorbanın üzerine dökelim. Çorbayı güzelce karıştırarak ocaktan alalım ve sıcak sıcak servis edelim. Tencereye yaklaşık 1,5 litre kadar suyu alalım ve kaynatalım. Kaynamaya başladıktan sonra üzerine 350 gram yani 3 su bardağı kadar küçük boy mantıyı ekleyelim. Mantılar yumuşayana kadar ara ara karıştırarak pişmeye bırakalım. Çorbamızın terbiyesi için 1 adet yumurta sarısını aldım. Üzerine 2 su bardağı yoğurt ekleyelim. 2 yemek kaşığı un, çok fazla tepeleme olmasın. Toplamda 2 su bardağı su ekledim. Suyu azar azar ekleyerek tel çırpıcı ile güzelce karıştıralım. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar iyice karıştıralım. Ben mantıları orta ateşte 12 dakika pişirdim. Üzerine 1,5 su bardağı haşlanmış nohut ekleyelim. Daha sonra kaynamakta olan çorbanın suyundan videoda gördüğünüz gibi terbiyenin içerisine birkaç kepçe karıştırarak ekleyelim. Ilınan terbiyeyi çorbayı sürekli karıştırarak yavaş yavaş tencereye ekleyelim. Daha sonra çorbamız kaynayana kadar sürekli karıştıralım. Gördüğünüz gibi çorbamız kaynamaya başladı. Kaynamaya başladıktan sonra üzerine 1 tatlı kaşığı kadar tuz ekledim. Bu aşamada çorbanızın kıvamına göre gerekirse sıcak su eklemesi yapabilirsiniz. Kısık ateşte 2-3 dakika kadar pişmeye bırakalım ve bu sırada çorbamızın yağını hazırlayalım. Küçük bir tava veya tencerenin içerisine 1-2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ aldım. Üzerine 1 yemek kaşığı tereyağı ekleyelim. Tereyağı eridikten sonra 1 dolu tatlı kaşığı kuru nane ve 1 çay kaşığı kadar pul biber ekledim. Bu aşamada yağımızı hızlıca karıştırıp baharatları yakmadan ocaktan alalım. Daha sonra hiç beklemeden çorbanın üzerine dökelim. Güzelce karıştırarak çorbamızı ocaktan alalım. Çorbayı 5 dakika kadar dinlenmeye bırakalım. Daha sonra sıcak sıcak servis edelim.
Tencereye 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alalım. Üzerine 1 dolu yemek kaşığı tereyağı ekleyip eritelim. 2 dolu hafifçe tepeleme yemek kaşığı un ekleyip birkaç dakika kadar kokusu çıkana kadar kavuralım. Daha sonra üzerine 1 dolu yemek kaşığı domates salçası ekleyip orta ateşte salçayı yakmadan sürekli karıştırarak 1-2 dakika kadar kavuralım. Yaklaşık 800 gram kadar 5-6 adet orta boy domatesi rendeleyerek içine ekleyelim. Birkaç dakikada bu şekilde karıştırarak pişirelim. Daha sonra üzerine 1 litre yani 5 su bardağı su ekledim. Kıvamını istediğimiz gibi ayarlayabilmek için suyun hepsini bir anda eklemeyelim. Suyu eklerken sürekli karıştıralım ki topaklanmalar olmasın. Çorba kaynayana kadar orta ateşte sürekli karıştıralım. Gördüğünüz gibi kaynamaya başladı. Kısık ateşte ara ara karıştırarak yaklaşık 10 dakika kadar pişmeye bırakalım. Daha sonra pişen çorbamızı daha pürüzsüz bir kıvam alması için blenderdan geçirelim. Ben üzerine yarım tatlı kaşığı kadar tuz ekledim. Yarım su bardağı kadar süt ekleyip karıştıralım. 1-2 dakika daha kısık ateşte kaynatıp ocaktan alalım. Servis için hazır. İki buçuk su bardağı kırmızı mercimeği tencerenin içerisine alalım. Birkaç defa yıkayıp suyunu süzdürelim. Üzerine 2 yemek kaşığı pirinci yine birkaç defa yıkayarak ekleyelim. Üzerine ilk etapta 1,5 litre kadar su ekledim. Gerektikçe ekleyeceğim tekrardan. 1 su bardağı et veya tavuk suyu ekleyip ocağa alalım. Kapağını yarım kapatarak pişmeye bırakalım. Ara ara karıştırarak üzerinde oluşan köpükleri alalım. Üzerine tekrardan 3 su bardağı kadar sıcak su ekledim. Karıştırıp tekrardan kapağını kapatarak kısık ateşte pişmeye bırakalım. Mercimek pişerken bu sırada çorbamızın soğanını kavuralım. 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ tavanın içerisine alalım. Üzerine 2 yemek kaşığı kadar tereyağı. Yağ eridikten sonra üzerine 1 adet orta boy incecik doğranmış kuru soğanı ekleyelim. Hafif pembeleşene dek kavuralım. Hafifçe pembeleştikten sonra önce ocağın altını kapatalım ve üzerine 1 dolu tatlı kaşığı kimyon ekleyelim. Karıştıralım ve güzelce pişmiş olan mercimeğin üzerine dökelim. Üzerine 1 adet taze sıkılmış limon suyu, 1 tatlı kaşığı kadar tuz ekleyip karıştıralım. Bu aşamada çorbanın kıvamını nasıl seviyorsanız gerektiği kadar sıcak su ekleyebilirsiniz. Daha sonra sıcak sıcak nohutamızı servis tabağına alalım. Üzerine pul biber ve kimyonla süsleyelim. Yaklaşık 250-300 gram kadar mantarım var. Mantarı çok hızlı bir şekilde yıkayıp kağıt havlu veya temiz bir bezle iyice kurulayalım. Daha sonra mantarları çok küçük olmayacak şekilde doğrayalım. Ben yerken biraz dişe gelmesini istediğim için irice doğradım. Sizler isterseniz daha küçük doğrayabilir veya rondodan da geçirebilirsiniz. Bu arada mantarınız ne kadar beyaz olursa o kadar güzel olacaktır. Pişme aşamasında da çok fazla kararmayacaktır. Tavanın içerisine 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alalım ve üzerine doğradığımız mantarı ekleyelim. Orta ateşte ara ara karıştırarak kavuralım. Gördüğünüz gibi mantar önce kendi suyunu bıraktı. Bırakmış olduğu suyunu tamamen çekene dek kavurmaya devam edelim. Ve suyunu çeken mantarı ocaktan alalım. Ayrı bir tencerenin içerisine çeyrek çay bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı kadar tereyağı ekleyelim. Ve üzerine 1 adet küçük boy İncecik doğranmış olan kuru soğanı ekleyip birkaç dakika kadar kavuralım. Soğan kavrulduktan sonra üzerine 3 dolu yemek kaşığı un ekleyip unun kokusu çıkana dek kavurmaya devam edelim. Ben ilk etapta 3 su bardağı su ekledim. Suyu azar azar ekleyerek sürekli karıştıralım topaklanmalar olmasın. Bu aşamada ocağın altını kıstım. Kaynamaya başlamadan hemen üzerine 3 su bardağı da süt ekliyorum. Kaynamaya başlamadan ekleyelim ki sütte kesilme olmasın. Sütü de ekledikten sonra kaynayana dek sürekli karıştıralım. Ve kaynamaya başladıktan sonra daha önce kavurmuş olduğumuz mantarı üzerine ilave edelim.
Yarım tatlı kaşığı kadar tuz, yarım çay kaşığı kadar karabiber ekledim. Bu aşamada çorbanızın kıvamını ayarlayabilirsiniz. Kıvamı koyuysa su ekleyebilirsiniz. Ben 1 su bardağı daha su ekledim. Yani toplamda 4 su bardağı su kullanmış oldum. Kısık ateşte ara ara karıştırarak 10 dakika kadar pişmeye bırakalım. Ve 10 dakikanın sonunda çorbamız hazır. Tencereye 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alalım. Üzerine rendenin iri tarafı ile rendelenmiş 1 adet orta boy havuç ve 1-2 diş sarımsak ekleyip birkaç dakika kadar kavuralım. Daha sonra üzerine yaklaşık 1 litre kadar su ve 1 su bardağı kadar donmuş et suyu ekledim ben üzerine. Siz isterseniz tavuk suyu da kullanabilirsiniz. Kaynamaya başladıktan sonra yarım su bardağından biraz fazla arpa şehriye ekleyip karıştıralım ve kapağını kapatarak kısık ateşte şehriye ve havuçlar yumuşayana dek yaklaşık 10 dakika kadar pişmeye bırakalım. Bu sırada çorbanın terbiyesini hazırlayalım. 1 su bardağı yoğurdu bir kabın içerisine alalım. Yaklaşık 4-5 yemek kaşığı kadar. 1 dolu yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı limon suyu ve 1 su bardağı kadar suyu azar azar ilave ederek iyice çırpalım. Ve 10 dakikanın sonunda şehriye ve havuçlar yumuşadı. Terbiyenin üzerine çorbanın suyundan 1-2 kepçe kadar ekleyerek ılınmasını sağlayalım. Daha sonra terbiyeyi azar azar çorbaya ekleyerek sürekli karıştıralım. Çorba kaynayana dek sürekli karıştırmaya devam edelim. Ve çorbamız kaynamaya başladı. Gördüğünüz gibi kıvamı bu şekilde. Bu aşamada isterseniz içerisine sıcak su ilave ederek kıvamını dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Çorba kaynamaya başladıktan sonra yaklaşık 1 tatlı kaşığı kadar tuz ekleyelim. Kısık ateşte 2-3 dakika kadar kaynamaya bırakalım ve bu sırada üzerinin yağını hazırlayalım. 1 yemek kaşığı kadar tereyağını eritelim ve üzerine 1 çay kaşığı kadar kuru nane ekleyip ocağı kapatalım ve karıştıralım. Daha sonra naneli tereyağını çorbanın üzerine dökelim. Karıştıralım ve sıcak sıcak servis edelim. Tencerenin içerisine 1,5 yemek kaşığı pilavlık bulgur ve 1,5 yemek kaşığı pirinci alalım ve güzelce yıkayalım. Üzerine 2 su bardağı su ekleyip bulgur ve pirinç yumuşayana dek haşlayalım. Ayrı bir tencerenin içerisine 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alalım ve üzerine 1 yemek kaşığı tereyağı ve 1 adet incecik doğranmış kuru soğanı ekleyelim. Birkaç dakika kadar kavuralım. 2-3 diş incecik kıyılmış sarımsağı da ekleyip birkaç saniye kadar karıştıralım. 1 tatlı kaşığı kadar biber salçası ve 1 yemek kaşığı kadar domates salçası ekleyip birkaç dakikada bu şekilde kavuralım. Üzerine 8 su bardağı kadar su ekleyelim. Yeteri kadar tuzunu ekleyip güzelce yıkayıp süzdürmüş olduğumuz 1 su bardağı kırmızı mercimeği de içerisine ekleyelim. Daha önce haşlamış olduğumuz bulgur ve pirinci de ekleyip 5 dakika kadar kısık ateşte kaynamaya bırakalım. Birer çay kaşığı kimyon, kekik, nane ve pul biber ekleyelim. Karıştırıp tencerenin kapağını kapatarak kısık ateşte yaklaşık 25 dakika kadar ara ara karıştırarak pişmeye bırakalım. Yaklaşık yarım saattir pişen çorbama videoda gördüğünüz gibi patates ezeceği ile biraz eziyorum ve ocaktan alıyorum. Çorbam servis için hazır. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zile basarak bildirimleri açmayı unutmayınız.